Merhabalar, adım Mahmut Yarman. Yarman International şirketinin sahibiyim. Bizim ana konumuz taze meyve sebze yetiştiriciliği ve aynı zamanda bunun ihracatı üzerinedir. Biz farklı olarak şunu yapmaya özen gösteriyoruz. İnsan sağlığına en önceliğimiz bulunuyor ve bununla alakalı da kimyasal kalıntı olmayacak şekilde meyve ve sebzeleri yetiştirtiyoruz. Hem kendi arazilerimizde hem de kontratlı üreticilerimiz var. Kendi agronomist ekiplerimiz bunların yetiştirilmesini takip ediyor. Bunların yapılan yetiştirmeleri kendi ekibimiz hasat ediyor. Kendi ekibimizle lojistik olarak kendi tesisimize getirip burada paketlemesini yapıp dünyanın birçok ülkesine ihracatını yapıyoruz. Ağırlıklı pazarımız da Batı Avrupa ülkeleridir. Sebzenin dirayetiyle alakalı birçok etken vardır. Buradaki bizim temel amacımız burada oluşabilecek zayi atıkları minimuma indirmektir. Canlı bir ürün olduğu için en çok etkilendiği noktalardan bir tanesi bakım ve besleme. İkincisi de tabii hava şartlarıdır. Tabii hava şartlarında biz kendimiz minimumda etkilenmesini sağlamak için de burada iki tip taşıma yöntemi bulundurmaktayız. Bir tanesi soğutuculu araçlarla tesise getirmek. İkincisi de ambiyant şart araçları kullanaraktan hızlı ve sık sevkiyat yaparaktan ürünün tarlada beklemesini, süresini azaltmaktır. Çünkü bir ürün tarlada ne kadar süre sıcağa maruz kalırsa raf ömründen yer. Bu hem sıcaktan dolayı ürünlerde gevşeme, yumuşama problemi yaratmaktadır. Aynı zamanda bakteriyel enfeksiyonların da daldan koptuktan sonra hızlı bir şekilde çalışması mevcut olur. Biz özellikle hassas ürünlerde, bunlar işte çilek gibi, kiraz gibi, incir gibi ürünlerde mümkün mertebe soğuk zinciri en baştan tarlada başlatıyoruz. Hatta kiraz gibi ürünlerde Türkiye'de hydrocooler denilen sistemler bulunmaktadır. Bunlar soğutma sistemleri, sulu soğutma diye geçmektedir Türkçesi. Ve bunlar direkt arazide soğutulan tır sistemiyle daha tarlada ilk önce meyve hızlı soğutulur ve tesise getirilir. Bizim bölgemizde hassas ürün gruplarının arasında şeftali ve nektarin gelmektedir. Bizim tesisimizi özellikle üretim alanlarının tam merkezine kurmamızdaki sebep aslında lojistik olarak bu oluşabilecek ısı deformasyonlarının süresini minimize etmektir. Dolayısıyla bir bahçeden bir tesise yaklaşık ortalama 1,5 saatte, 1 saatte, bazı mesafeler 2 saatte olmak derken bizim tesisimize biz hasat ettiğimiz yerlerden yaklaşık 15-20 dakika süre zarfında ürünleri tesisimize getiriyoruz. Bu süre kritik bir süredir ürünlerin gevşemesi adına. Aynı zamanda ürün tarlada hasat edilirken bir kamyonun büyüklüğünden dolayı dolması beklenir. Bir kamyon tarlada ne kadar dolması bekletilirse o kadar uzun sürede bu ürün ısıya maruz kalır. Biz de bu ısıyı elimine etmek için bu süreyi kısaltıyoruz ve daha küçük araçlarla çalışıyoruz. Tek seferde 10 tonluk, 12 tonluk araçları dolmasını beklemekten ziyade biz bunun yerine 4 tonluk, 5 tonluk araçlarla daha hızlı sevkiyat yapıyoruz. Böylelikle ürünlerin raf ömrünü buradan da uzatmış oluyoruz. Döngüsel lojistik dediğimiz konu aslında sadece bir ticari konu değildir. Yani döngüsel ekonomidir aslında bunun genel tabiri. Döngüsel ekonominin temelinde lojistik çok önemli bir rol taşımaktadır. Döngüsel ekonomi ve lojistikte kıstas mümkün mertebe atığı minimize etmektir. Ve taze meyve sebze tabiatından dolayı canlı bir ürün olduğu için bu ürünlerde atık oranları beklenilenden çok daha fazla olabilmektedir. Bunu da çözebilmenin birçok yöntemi vardır. Şu anda dünya literatürüne geçmiş özel çalışmalar bulunmaktadır. Biz bunların ciddi miktardakini kendi işletmemize entegre etmiş bulunmaktayız. Ürün
Tesise bir kere gelme süresini kısaltmak gerekiyor. O da mümkün mertebe araziyle, üretim arazisiyle tesisin yakın, hatta iç içe olmasıdır. Bugün Amerika'da ya da İspanya'da büyük işletme, büyük tarım işletmelerine baktığınız zaman hepsinin üretim tesisleri tamamen tarım üretiminin olduğu arazilerin içerisinde bulunmaktadır. Şimdi Türkiye'de lojistik ağı aslında kuvvetli. Fakat tekniki anlamda yeterli mi %100? Bence değil. Çünkü bahsettiğim gibi uzak destinasyonlardan toplanıp tesislere gelen ürünlerin tarladan itibaren soğuk araçlarla taşınması bu işin çok ciddi avantajını sağlamaktadır. Aynı zamanda olay sadece tarladan tesise değil, tesisten paketlenmiş ürünlerin de deniz aşırı, okyanus aşırı ülkelere gideceği zaman da o süreçte geçirdiği dönemdir. Döngüsel ticaret ya da döngüsel ekonomi ya da döngüsel lojistik, ne isim verirsek verelim. Burada önemli olan birinci şeyin artık atık ürünlerin bize maddi anlamda zarar verdiğini, hem dünyamıza zarar verdiğini hem de ticaretimize zarar verdiğini bir kere anlamamız gerekiyor. Ve bunu ilk başta benimsemek gerekiyor. Bunu benimserken sadece düz yollardan değil, hayatımızın bir felsefesi haline getirmemiz lazım. Yani aslında bizim toplumumuzda da var bu. Yani israf en büyük zarardır. O yüzden bizim israf olmayacak şekilde ürünlerimizi geliştirmemiz lazım. Bu konuyla ilgili çalışan arkadaşlara da tavsiyem şudur. İlk önce bunu benimsemeleri. Bunu benimsedikten sonra yapılabilecek bir sürü dünyada araştırmalar var, literatür çalışmaları var. Ama hiç uzağa gitmeye gerek yok. Bunu yapan ve çok da başarılı olan şirketlerimiz var. Onlardan know-how desteği alınabilir. Bununla ilgili ciddi profesörlerimiz ve hocalarımız var Türkiye'de. Onlardan bilgi alınabilir. Ya da bu işi bildiğinizi düşündüğünüz insanlara danışarak başlayabilirsiniz. Ama işin felsefesi olmazsa olmazı inovasyon, inovasyon, inovasyon. Yani inovasyonu sadece teknolojik bir şey diye düşünmek gerekmiyor. Operasyonel sürecinizi geliştirmek de bir inovasyondur. Bununla alakalı mümkün mertebe ne kadar hassasiyet gösterirseniz, ekiplerinize eğitim verirseniz, ekiplere eğitim vermek için okullara ya da üniversitelere ihtiyacınız yok. Sizin bildiğiniz kültürü onlara aşılamak, hedeflerinizi doğru paylaşmak, bunlar için bir kere çok önemli bir kıstastır. Bunlarla birlikte insanlar bu eğitimleri sizden aldıklarında iş yapış şekillerini ne kadar iyileştirirlerse siz aslında döngüsel ekonomiye hizmet etmiş olursunuz. Bunun daha ileri noktası evet kesinlikle teknolojik altyapı, Ar-Ge sistemleridir. Bunu da aynı zamanda devlette bulunan teknoparklarımız, Ar-Ge istasyonlarımız. Buralara gidilsin. Mersin'de Büyükşehir Belediye'mizin, aynı zamanda Mersin Ticaret Odamızın, Tarsus Ticaret Odamızın bunlarla alakalı çok ciddi girişimleri bulunmaktadır. Oralardaki bilirkişi arkadaşlara danışabilirler ve bunlarla alakalı projeler geliştirebilirler. Ve bu projelere aslında devletin de desteklediği bir sürü fonlar bulunmakta. Onlar size yol gösterip elinizde bulunan her türlü yeniliği işinize eklerseniz bir yerdeki israfı engellemiş olursunuz. O yüzden siz ne kadar israfı engellerseniz döngüsel ekonomide o kadar size hizmet eder ve siz de dünyaya hizmet edersiniz.